Programlama dilleri. Bu iki kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Muhtemelen karmaşık kod satırları, anlaşılmaz semboller, değil mi? Ama bugün bu konuya bambaşka bir yerden bakacağız. Programlama dillerinin hikayesi aslında çok basit bir şeyin hikayesi. İnsanların makinalarla daha iyi, daha anlamlı bir sohbet kurma arayışının. Gelin bu sohbetin derinliklerine birlikte dalalım. Her şeyin merkezinde basit ama çok temel bir zıtlık var. Biz insanlar soyut düşünüyoruz, hayal kuruyoruz. Bilgisayarlarsa sadece birler ve sıfırlardan anlıyor. İşte bu zaman çizelgesi, aradaki bu devasa uçurumu kapatma çabamızın bir özeti gibi. Yolun en başında biz makinenin dilini konuşmaya, onun kurallarına uymaya mecburduk. Ama zamanla yavaş yavaş ibreyi tersine çevirdik. Artık makinaları bizim düşünce yapımıza daha yakın bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu bütün evrimi sanki bir soyutlama merdivenine tırmanıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Attığımız her adımda makinenin o en temel, en donanımsal komutlarından biraz daha uzaklaşıp kendi doğal düşünme biçimimize bir adım daha yaklaştık. İşte o merdivenin ilk basamağı. Sol tarafa bir bakın. 156C166D. Bu ne demek şimdi? Tamamen şifreli bir mesaj gibi. Belki 5 numaralı bellek gözüne şu değeri yükle diyor, kim bilir. Sağda ise assembly dili var. En azından LD yani load, yükle kelimesini kısaltarak price, fiyat ve ship charge, kargo ücreti gibi bizim anlayacağımız kelimeleri kullanıyor. Hala çok basit, çok ilkel ama en azından bir insan için okunabilir bir hale gelmiş. Assembly dilinin olayı şu, yazdığınız her bir komut, işlemcinin yapacağı tek bir küçük harekete denk geliyor. Birebir yani. Bu yüzden bir gelişme olsa da programcı hala makinenin beyniyle, onun mantığıyla düşünmek zorunda kalıyor. Makine gibi düşünmek tam olarak bu demek. Ve asıl devrim 3. nesil dillerle, yani 3GL'lerle patlak verdi. Fortran ve COBOL gibi diller sahneye çıktı ve her şeyi değiştirdi. Nasıl mı? Makineden bağımsız bir dünya yaratarak. Artık yazdığınız tek bir komut, arka planda belki de onlarca makine komutunu birden çalıştırabiliyordu. Bu, programcıyı acaba bu komutu hangi bilgisayarda çalıştıracağım diye düşünme derdinden kurtaran devasa bir adımdı. Peki, bu üst düzey dillerin içinde ne var? Nasıl çalışıyorlar? Neden ortaya çıktıklarını anladık. Şimdi gelin ne olduklarına, yani yapılarına bakalım. Aslında her program tıpkı bizim kurduğumuz bir cümle gibi iki temel parçadan oluşuyor. İşte bakın, olay aslında bu kadar basit. Her programın bir isimler, bir de fiiller bölümü var gibi düşünün. Bildirimler dediğimiz kısım, yani isimler, programın hangi verilerle oynayacağını belirliyor. Zorunlu ifadeler, yani fiiller ise bu verilere ne yapılacağını söylüyor. Yani eyleme geçiyor. Kodun isimleri dediğimiz veriler aslında programın bilgileri sakladığı etiketli kutulardan başka bir şey değil. Düşünün, bir kutunun üzerine yaş diye bir etiket yapıştırıyorsunuz. Bilgisayara diyorsunuz ki, bak bu kutunun içine sadece sayı koyacağım. İşte biz buna veri tipi diyoruz. En sık karşımıza çıkan veri tipleri de işte bunlar. Mesela yaş gibi tam sayılar için integer, bir ürünün fiyatı gibi virgüllü sayılar için real ya da float, bir ismin baş harfi için character ya da bir lambanın açık mı kapalı mı olduğunu belirtmek için sadece doğru ya da yanlış değeri alabilen boolean. Bu tipler sayesinde bilgisayar neyle uğraştığını biliyor ve veriyi doğru işliyor. Sıra geldi fiillere, yani eyleme. İşte kontrol ifadeleri tam olarak bunu yapıyor. Programın beyni gibi çalışıyorlar. O veri dolu kutularla ne yapılacağını, bir işlemin kaç defa tekrarlanacağını ya da hangi durumda hangi kararın verileceğini belirleyen komutlar bunlar. Bu akış şeması en temel kontrol ifadelerinden birini, for döngüsünü çok güzel anlatıyor. Bakın, program bir sayacı birden başlatıyor, sonra kendine kritik bir soru soruyor. Bu sayaç 4'ten küçük mü? Eğer cevap evetse bir işlem yapıyor, sayacı 1 artırıyor ve başa dönüp soruyu tekrar soruyor. Ta ki cevap hayır olana kadar. İşte kodun karar verme ve bir işi tekrar tekrar yapma gücü buradan geliyor. İyi güzel de programlar büyüdükçe bu isimler ve fiiller yığını tam bir kaosa dönüşebilir. Düşünsenize, binlerce satır kod. İşte bu karmaşada kaybolmamak için bu yapı taşlarını organize etmenin çok daha zekice yollarına ihtiyacımız vardı. Ve bu ihtiyaç da bizi iki temel organizasyon felsefesine getirdi. Bir yanda fonksiyonlar, diğer yandaysa nesneler. Bu ikisi arasındaki fark aslında gece ile gündüz gibi. Soldaki model bir prosedür ya da fonksiyonu gösteriyor. Yani ayrı bir yerde duran, ihtiyaç duyduğumuzda gel bakalım işini yap diye çağırdığımız bir talimatlar listesi. Sağdaki ise bir nesne. Veriyi ve o veri üzerinde işlem yapacak talimatları tek bir kapsülün içine koyan, kendine yeten bir birim. Çok farklı felsefeler.
Fonksiyonları yeniden kullanılabilir bir yemek tarifi gibi hayal edin. Bir kere mükemmel keki yap tarifini yazıyorsunuz, sonra ne zaman canınız kek yapmak isterse o tarifi alıp kullanıyorsunuz. Tekrar tekrar aynı şeyi yazmanıza gerek kalmıyor. Bu kodu inanılmaz düzenli ve verimli kılıyor. Diğer yaklaşım ise nesneler. Nesneler, sınıf adını verdiğimiz bir şablondan, bir nevi kalıptan üretiliyor. Şöyle düşünün, sınıf bir arabanın teknik çizimi yani projesi. O projeyi kullanarak ürettiğiniz her bir arabaysa bir nesne ve her arabanın kendi benzin deposu yani verisi ve kendi gaz pedalı yani komutları var. Hepsi bir bütün halinde. İşte bu yüzden tam da burada yazdığı gibi bir nesne sınıfın bir örneği olarak adlandırılır. Yani sınıf bir plan ise nesne o planın ete kemiğe bürünmüş çalışan bir örneğidir. İyi de bu kadar güzel organize ettiğimiz fonksiyonlar ve nesneler birbiriyle nasıl anlaşıyor? Sonuçta bir programın farklı parçalarının uyum içinde çalışması lazım. Cevap basit. Birbirleriyle konuşuyorlar. Ama nasıl? Bu konuşmanın bir yolu değer ile geçiş. Bakın burada ne oluyor? Bir fonksiyonu çağırdığımızda ona elimizdeki verinin aynısından bir kopya veriyoruz. Sanki bir belgenin fotokopisini çekip vermek gibi. Fonksiyon o kopyayı alıyor, üzerinde istediği değişikliği yapıyor, mesela 5'i 6'ya çeviriyor ama işi bittiğinde ne oluyor? Bizim elimizdeki orijinal 5'e hiçbir şey olmuyor, o sapasağlam duruyor. Bunun tam tersi ise referans ile geçiş. Bu sefer fotokopiyi değil, belgenin aslının nerede olduğunu söylüyoruz. Yani verinin kendisine doğrudan bir link, bir adres veriyoruz. Fonksiyon o adresi takip edip direkt orijinal veriye ulaşıyor ve bir değişiklik yaptığı anda bizim elimizdeki 5 kalıcı olarak 6'ya dönüşüyor. Gördüğünüz gibi çok daha güçlü bir yöntem ama aynı zamanda çok daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Aslında şimdiye kadar konuştuğumuz bütün bu araçlar, teknikler, hepsi daha büyük programlama felsefelerinin yani paradigmaların bir parçası. Bunları bir problemi çözmek için benimsediğimiz farklı düşünce okulları gibi düşünebilirsiniz. Bu zaman çizelgesi programlama tarihinin nasıl farklı düşünce akımlarıyla şekillendiğini çok net gösteriyor. Her bir paradigma belli türdeki sorunları daha iyi çözmek için ortaya çıkmış ve zamanla evrilmiş. Mesela emirsel programlama bilgisayara adım adım ne yapacağını söylemek demek, tıpkı bir yemek tarifi gibi. Nesne yönelimli programlamaysa birbiriyle konuşan nesnelerden sistemler kuruyor. Bu yaklaşım devasa yazılım projelerini yönetilebilir kıldığı için resmen bir devrim yarattı. Fonksiyonel programlama her şeyi matematiksel bir denklem gibi görüyor, özellikle büyük veriyi işlerken inanılmaz popüler. Bir de bildirimsel programlama var, o da nasıl yapılacağını değil, ne istediğini söylüyor. Kısacası tek bir en iyi yol yok, her iş için doğru olan farklı bir alet var. İnsanların makinalarla daha iyi sohbet etme çabasıyla başlayan bu yolculuk bakın bizi nerelere getirdi. İnanılmaz karmaşık, güçlü sistemler kurabiliyoruz. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Önümüzdeki sorunlar daha da karmaşık hale geldikçe makinalarla kurduğumuz bu diyaloğun bir sonraki adımı ne olacak? Bu sohbet nereye evrilecek?